Dostlar, herkese sevgiler, selamlar. Geçen hafta içsel huzurumuzu neden bulamadığımızla ilgili bir ara bilgilendirme, bir ara video paylaşımı yapmıştık. Bu hafta da tekrardan yaptığımız ruhsal celselerden aldığımız bilgilere ait tebliğleri aktarmaya devam edeceğiz. Yayının da süresini uzatmamak için her zaman bu bilgiyi paylaşıyorum biliyorsunuz. Hızlıca okumaya başlayalım. Soru: çevresel olarak negatif enerji ve tesirlerden korunmak için ne yapabiliriz diye sordum. Bu arada çevresel olaraktan aktarmak istediğim bilgi şuydu: İş hayatı, aile hayatı, komşuluk hayatı, nereden bakarsanız bakın aslında insanın tüm çevresel alanını oluşturan hal ve olaylara ait negatif enerji ve tesirlerden nasıl korunabiliriz diye aslında sordum diyelim. En azından bu bir düzeltmemiz olsun. Cevap: kendinizi bembeyaz, ışıklı bir tüp içerisine alarak Ayetel Kürsi okunsun. Her gün yapılsın, bu korunmak için yeterlidir diye bir bilgi paylaşımı yaptılar arkadaşlar. Ayetel Kürsi bildiğiniz gibi Bakara suresinin 255. ayetidir ve gerçekten enerji değeri çok yüksek bir ayettir. Bu sebeple de imaj olarak kendimizi beyaz bir tüpün içerisine alıp Ayetel Kürsi'yi o tüpün içerisinde okuduğumuzda aldığımız negatif tesirlere karşılık bir arınma olduğunu söylüyor ruhsal alemdeki dostlarımız. Hemen bu soruyu tamamlayıcı nitelikte ikinci bir soru sordum Ayetel Kürsi ile ilgili. Ayetel Kürsi'de geçen 4 esma Allah'ın kürsüsü diye tanımlanan boyut bilgisine veya enerjinin uyumlanmasına destek olacak anahtarlar mıdır diye sordum. Hemen bu bilgiyi de paylaşayım. Ayetel Kürsi'de 4 tane esma vardır arkadaşlar. Ya Hay, Allah'ın hayat ismi. Ya Kayyum, Allah'ın kudret ismi. Ya Ali, Allah'ın yücelik ismi. Ya Azim, Allah'ın büyüklük ismidir. Kur'an-ı Kerim'de geçen esmalar arasında 4 tanesi. Ben de bu 4 tane Ayetel Kürsi'de geçen esmanın bizim o kürsüye, o bilgiye uyumlanmamızla ilgili bir anahtar, bir enerjisel uyumlanma olabilir mi diye sordum. Cevap: doğrudur, ilaç. Arkadaşlar doğrudur ve ilaç diye bir cevap verdiler ve bu soruyla ilgili yeni bir cevap alamadık. Yeni soru: yapay zekayı ruhsal gelişim için nasıl kullanabiliriz diye sordum. Takdir edersiniz ki yapay zeka şu anda dünyada çok fazla ilgi ve alaka gösterilen, birçok sektörde kullanılan bir yazılımsal süreçte hayatı kolaylaştıran bir değer olarak görüyorum açıkçası ben de. Ve ruhsal gelişim anlamında bundan nasıl faydalanabiliriz diye sordum. Cevap: yapay zeka doğru ellerde. Her şey gibi o da faydalı. Ruhsal yapı yapay zekadan üstün. Onu siz yaratıyorsunuz zaten diye bir cevap paylaşımı yaptılar. Ve bu soruyla ilgili de başka bir cevap alamadık. Yeni soruyla celselere devam ediyoruz. Bir insan ruhsal farkındalık haline ulaşabilmesi için kaç bedenlenme yaşamalıdır? Yani baskın enerjiden kurtulabilmek için bu dünya hayatına kaç kere bedenlenmelidir diye sordum. Bu birçok dostumuzun da ilgisini çekecek ve merak ettiği bir soru olduğunu düşünüyorum. Cevap: göreve ve her yolculuğa göre değişir bu. 10 da olur, 100 de olur. Kısa kısa da olur. Hepsi herkesinki, her ruhunki farklı. Sayı vermek doğru değil diye bir cevap verdiler. Şimdi bu reenkarnasyon durumu bazı kişilerin inandığı, bazı kişilerin inanmadığı bir bilgidir. Ama ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Özellikle İslami literatürde, İslamik ideolojide ve dini inançta reenkarnasyonun olduğuna inanılmıyor. Ancak Bakara suresinin 20'li ayetlerine dikkatlice bakarsanız reenkarnasyon bilgisini orada bulacaksınızdır. Ben tabii ki de 20'li ayetlerini söylüyorum
Tabii ki de bunun cevabını biliyorum ama bizim ülkemizde Kur'an-ı Kerim okunmadığı için hele hele özel ayetler, muhkem ve müteşabbih diye ayrılan ayetlere bakılmadığı için herkes kulaktan dolma bilgilerle enkarnasyonun, reenkarnasyonun olmadığını söylüyorlar. 20'li ayetlere bakılıp da nokta atışı bu bilgiyi vermememin sebebi de bir vesileyle alın biraz da okuyun diye arkadaşlar. Yoksa bütün bilgiler böyle hap gibi size yüklendiği zaman bunun hiçbir anlamı olmayacak. Ama sadece benim yıllardır değişmeyen bir örneğim vardır. Bunu da ayrıyetten söyleyeyim çok da uzatmadan. Bir önceki hayatının olmadığına inananlar bugün videoyu paylaştığım gün Salı günü akşam 8 soruyorum. 6 hafta önce Salı günü öğlen ne yemek yediğini hatırlayanlar enkarnasyon ve reenkarnasyonla ilgili düşüncelerini tekrardan bir gözden geçirsinler. Çünkü hatırlayamayacaksınız. Böyle de bir farkındalık yaratmış olalım. Evet, şimdi bu paylaştığım soru sanırım 3-4 tebliğ öncesi paylaşımımızda Türkiye'nin durumu ile ilgili soru sorduğumuzda ruhsal alemdeki dostlarımızdan şu şekilde bir cevap geldi. Yılan gözlerle size bakıyorlar diye. Ben de bu yılan gözler bilgisini daha tamamlayıcı bir nitelik taşıması için şöyle bir soru sordum. Türkiye'nin durumu ile ilgili sorumuzda cevap olarak paylaşılan yukarıdan bakan yılan gözler bilgisi negatif enerjiyi temsil eden sürüngen ırklar mıdır diye sordum. Aynı zamanda da reptilianlar mıdır diye bir parantez içerisinde ayrıca bir soru ilettim. Cevap doğrudur. Başlarını kaldırıp kaldırıp bakıyorlar, saçıyorlar negatifi. Onlara çok büyük bir destek var diye bir cevap geldi. Ve bunun arkasından açıkçası benim uzun zamandır bir şekilde kafayı patlattığım ve düşündüğüm, içsel olarak da anlamaya çalıştığım bir durum var. Neden dünyayı yöneten güçler, neden negatif enerjiyle beslenen kişiler oluyor? Neden bir şekilde dünyayı yöneten sistem negatif enerjiden besleniyor diye hep böyle bununla ilgili işte bunun bir tekamül gereği olması veya işte bizim ne kadar öğretiden uzaklaşmamızla ilgili kafamda bazı cevaplar vardı. Ve bu soruyu da şu şekilde ilettim arkadaşlar. Peki pozitif alanı temsil edenlere aynı büyüklükte destek neden olmuyor? Dünyayı yöneten güçler neden yıllardır negatif tesirin etkisinde yola devam ediyor? Ve şu şekilde devam ettim soruya. Burada iki tane durum ortaya çıkıyor. Bir, ışığın ulaşılabilir olması için karanlığın yüksek vazife hali mi? İkincisi, pozitif alanda olduğunu düşünen insanların manevi anlamda kendilerini mahkum ettikleri yetersizlik bilinci midir? Yanlış anlaşılan dini bilgiler ve ulaşılmaz ruhsal varlık bilinci, Allah ile ulaşılmaz bir ilişki ve günah inancı mı diye bir soru sordum. Aslında ben yıllardır hep işte bu söylediğim değerlendirmeler arasında bu konu benim böyle kafamı çok takan bir şeydi. Çünkü insanlar hep söylüyoruz Allah'ın layık gördüğünü kendilerine layık görmedikleri için ve çile, ezilme ve düşük enerjiyle Allah'a yaklaşacaklarını düşündükleri anlamsız ve hayret edilesi bir düşünceyle bunu yaşadıkları için bu şekilde biraz uzun ve anlaşılabilir olması için de detaylı sorduğum bir soruya karşılık bir cevap talep ettik. Ve gelen cevap arkadaşlar lütfen çok dikkatli okuyun. Dinleyin. Kesinlikle ikincisi. Kesinlikle bu. O beyazı görmüyorsunuz. Siyah örtüyü kaldırıp o beyaz olanı görmüyorsunuz. İçinizdekini görmüyorsunuz. Görmediğiniz ve bu alanda kendinizi yükseltmediğiniz için layık gören, görmeyeni daima kontrol edecektir. Yüksek enerji layık görene
hizmet edecektir. Bu bilgiyi çok iyi düşününüz. İnanan daima çoğaltır. Kalbindeki Allah'ın eline inanan daima çoğaltır, büyütür. Yani sevgili arkadaşlar, bunun dinlerle bir alakası yok. Bunun İslamiyetle bir alakası yok. Karanlık ışıkta, ışık karanlıkta kendisini gösterecek. Sevgili arkadaşlar, yani baktığınız zaman kendisini bu yönetime ve bu yüksek bilgiye layık görenler daima bu enerjiyi kendilerine hizmetkar olarak kullananlardır. Pozitif bunu kendisine layık görüp yükseltirse pozitife hizmet edecek, negatif bunu kendisine layık görüp yükseltirse negatife hizmet edecek. Baktığınızda biraz ironik gözüküyor ama bakın tarihe. Tarihe bir bakın. Musa'yı yaratan Firavun'u yaratmadı mı? Hep söylüyoruz arkadaşlar. İsa'yı yaratan, çarmıha gelenler ya Romalılar değil miydi? Bizim peygamberimiz Muhammed ya 3 tane savaş yapmamış mı arkadaşlar? Yani peki nasıl olmuş bu süreç? Onlar nasıl varlıklarını devam ettirmişler? Neden Allah üstlerine yıldırım indirmemiş? Hiç düşündünüz mü? O kadar az düşünüyoruz ki. Arkadaşlar, kuru kuruya bir iman hiçbir zaman işe yaramayacak. Bunu bilin. Bu bilgileri duyduğunuz için de bana kızıyorsanız açıkçası çok da ilgilenmiyorum bununla. Çünkü ben ne yaşadığımı ve neye yürüdüğümü kendi yolumda bildiğim için dışarıdan gelen tepkilerin benim yolculuğumda çok bir anlamı yok. Ben vazifemi yapıyorum ve size bu bilgileri aktarıyorum. Sonrası sizin mevcut imanınıza karşılık nasıl bir aksiyon halinde olduğunuz ve yaşadığınızla nasıl bir enerjiyi varlığınızda aktif ettiğinizle ilgili. Değerli arkadaşlar. Hal böyleyken yayın sürelerini çok uzatmamak ve daha kısa sürelerde bu bilgileri size aktarmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ve bir sonraki yayınımızda da bu ayırdığım tebliğleri okuyarak bu süreci ilerleteceğiz diyelim. Bu haftalık bu kadar diyerek kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah haftaya görüşmek üzere diyelim. Sevgiler diliyoruz.